Yeni videodan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün çok samimi bir arkadaşım aradı. Mevcut aracını satmış ve bir SUV arayışı içerisindeydi. Kia Sportage'dan yana kullanmış. Biraz sonra aracı teslim almaya gidiyoruz. Araçtan bahsedeyim size. Kia Sportage 1.6 litre motora sahip, TGDI olarak geçiyor. 2 çeker. Mild hibrit motor var bunlarda arkadaşlar. 1.6 160 beygir, 265'te torku olan bir araç. Donanım olarak ise Elegance Comfort olarak geçiyor. Ben donanım tablosunu bir inceledim. Epey dolu gözüküyor. Üst versiyondan farkı olarak deri koltuklar bunda parçalı olarak deri ve kumaş karışımı oldu. Ve bazı ufak eksikleri var ancak oldukça dolu buldum aracı. Özellikle ekranlarını çok beğendim. İki tane devasa 12.3 inçlik ekranı var. Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, 19 inç jant, açılır cam tavan, perdeli. Oldukça konfor ve görsel olarak donanımları mevcut. Ben de merak ediyorum. Daha önce Kia Sportage'ı incelemiştim ancak sonrasında bir makyaj geçirdi. Fotoğrafları da bana gönderdi bir kısım videoyu. Gerçekten güzel duruyor. Rengi de fırtına grisi. Şimdi gideceğiz. Kocaeli bayisinden aracı teslim alacağız hayırlısıyla. Ben de arkadaşım kadar heyecanlandım. Bu arada plakayla ilgili bir bilgi vereyim size. Özel bir plaka seçimimiz oldu. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Şase numaranızla ve TC kimlik bilgilerinizle birlikte emniyete giderseniz, rica ederseniz tescil bölümüne size olan mevcut plakalardan gösteriyorlar. Ve küçük bir bağış karşılığında, bu bağış tabii makbuza tabi olan bir şey. Yani afaki bir şey değil. Bağış karşılığında bazı plakaları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de arkadaşım için özel bir plaka seçtik. Kendinin isimlerini barındıran. Siz de yani aklınızda olsun, bu şekilde alabilirsiniz. Bu İstanbul bölgesinde oldukça pahalı ama diğer illerde o kadar değil. Yani bazılarında da yardımcı oluyorlar. Deneme şansınız var yani bu şekilde. Bugün de şansımıza yağışlı ve kapalı bir hava var. Aslında bahardayız, Nisan'dayız ama hava bozdu. Ben de şimdi arkadaşımı almaya gidiyorum. Tesla ile gidiyorum. Şurada trafik verisinde görebilirsiniz. Kırmızıda. Biraz sonra açılacak. Yeni teslimatları çok seviyorum. Ben de son 3 aracımı 0 kilometre aldım. Gerçekten müthiş bir heyecan. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Araçla ilgili kısa bilgiler de verilecektir. Umarım video çekmeye izin verirler. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Trafik ışıklarında dururken Kia'nın sitesine girdim. Şöyle kataloğa bakabiliyorum, inceleyebiliyorum browser'dan. Özelliklerine bir göz attım. Elegance Comfort bizimki. Güzel donanımlara sahip. Isıtmalı direksiyon simidi, deri kumaş kombinasyonlu koltuklar, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu var. Eksi olarak hafızalı sürücü koltuğu yok diyebiliriz. Aslında bu da konulabilirdi. Isıtmalı arka koltuklar mevcut. Otomatik klima. Bakın şu ekranlardan bahsediyorum. 12.3 inçlik 2 adet ekran mevcut. Apple CarPlay, Android Auto desteği, geri görüş kamerası gibi özellikler mevcut. Yine güvenlik olarak epey dolu bir araç. Akıllı hız sabitleyici yok bunda. Sanıyorum adaptif hız sabitleyici bu aslında. Ön çarpışma engelleme var. Şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı gibi oldukça donanımları mevcut. Dış görünüm olarak da oldukça güzel ve iddialı duruyor. LED ön arka farlar, 19 inç jant bu araçta mevcut. Yağmur epey arttı. Bayiye doğru gidiyoruz. Yağışlı bir hava var. Ancak manzara burada her zaman olduğu gibi güzel. Kia bayisi taşındı bu arada. Farklı bir yeri var. Google Maps'te doğru yeri işaretli. Oradan gidebilirsiniz. Bayiye geldik arkadaşlar. Güzel modeller var. Kia EV6'lar da gelmiş. İlk defa gördüm. Çok kaslı ve güzel duruyor. Oo, burada da EV9. Harika bir jip. Burada da daha uygun fiyatlı EV3'ler var. Elektrikli araç çeşitliliği oldukça artmış durumda.
biraz daha farklı yapacağım. Burayı bozduğumda zaten sadece bunu aynen geçiyor. Şuna bastığınızda eşitliyor. Aynen. Onun haricinde ön arka rezistansların olduğu yerler. Navigasyon kısmına girmek istediğinizde de şuraya basıp map'e bastığınızda kendi navigasyonunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kablolu bir şekilde USB girişine kabloyu taktığınızda CarPlay ve Android desteği var önümüzde. Kablolu muymuş bunlar? Kablolu aynen. Bir tane aparat var. Eğer kablosuz bağlanmak isterseniz onu satın alabilirsiniz. Burada kablosuz şarj yerimiz var. Evet. Kod kısıtlamalarınız buradan 3 kademeli. Sizin tarafınız mesela. Soğutma gerçi onda yok ama onda da soğutmamız yine aynı şekilde. Isıtma direksiyon simetimizin tuşu. Ses panelimiz DNR döndürerek hareket ediyor. Parka almak için de burada ortadaki düğmeye basıyorsunuz, play tuşuna. Geri görüş kamerasını görmek için şuradaki düğmeye bastığınızda bunda 360 olduğu için şurası gözüküyor. Sizde sadece geri görüş kamerası gözükmüş olacak. Motorun kendi start stop tuşu. Bu yokuş aşağı iniş desteğinin yeri. Buradan bunu döndürdüğümüzde Eco, normal, spor modlarını geçebiliyorsunuz. Kadranların görüntüsü de değişiyor hatta. Ayağınızı tam frene bastığınızda bir daha gaza basana kadar aracı ileri geri hareket ettirmiyor. Şurada gözüktüğünde otomat aktif anlamına geliyor. Şurada ünlem işareti de el frenimizin çekili olduğu anlamına geliyor. Şimdi ben normalde şey yaptırdılar işte boşa alın, el frenini çekin, ondan sonra bunda da aynı şey. Yine uzun ömürlü olmasını istiyorsanız şanzımanın N'yi alıp, hemen şuradaki kısımda orada P yazan el freni olacak. Elektrikli. Tamam. Şunun öbür tarafında. Hemen şurada göreceksiniz direksiyonun yanında. Ha P. Evet. Bununla muhatap olacağım. Evet. Tamam. Otomatik olarak D'yi aldığımızda el freni iniyor. Sadece o dediğiniz şeyi N'ye alıp ondan sonra el frenini çekip ayağınızı frenden kaldırıp tekrardan P tuşuna basmanız gerekir. Sonra kontağı kapatmanız gerekir. Tamam. Onun haricinde şuradaki simge bu şerit için verilen simge. Tamam. Şeritten çıkmaya kalkıştığınızda uyarı geliyor. Tamam. Şu direksiyondaki simgeye bastığımızda şurada direksiyon işareti çıkıyor. Bu şeridi okuduğu sürece sizi hep şeridi ortalayarak götürmeye çalışıyor. Tamam. Sağa sola dönmeye kalkıştığınızda sinyal vermeden dönmeye kalkışırsanız direksiyonunuzu zorlar. Veya işte bir çukur var azıcık yine hafiften böyle direksiyonunuzu şey yaptığınızda o hep ortalamaya entegre ettiği için kendini hep onu ister. Tamam. Kullanmak istemiyorsunuz. İptal şeyi var mı? Mesela şu anda şerit şu an şerit aktif için mi? uyarı. Şu anda şerit. Şu an şerit ortalaması değil mi? Şerit için çıkmaya kalkıştığınızda verilen uyarı aktif. Tamam. Diyelim ki bunu da istemiyorsanız eğer buna basılı tutuyorsunuz. Sarıya döndüğünde aktif olmuyor. Tamam, ama kontağı her açıp kapattığımızda o aktif oluyor. Tamam. Her çalıştırdığınızda buna basılı tutmanız gerekiyor. Ki eski şanzımanların olduğu yerden vites aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı kurabiliyorsunuz yine aynı şekilde cihaz bağlantısına basıp. Tema düzen ekranının yine görüntülerin işte hangi mod değişimi var. Ama farklı bir görüntü isterseniz veya hep işte spor modu gözüksün derseniz de tema düzenden ayarlayabiliyorsunuz. Çıkabilirsiniz tuşuna hazırsanız. Bunu buradan çevirdiniz. Döndürdüm. Seviyesi var. Tamam, çok güzel. Bir aldım ben mesela onu. Tamam, şu arka şeylerin şuraya basacağız herhalde. Şu. Evet. Önde. Yok. Biraz yüksekten başlayarak bastığınızda bunu aynen derecesini kısmanız gerekir. Tamam. Mesela radyodan müzik açtığınızda onun sesini kapatacaksanız eğer ya direksiyondan ses tuşu var sol tarafta ya ondan ya da bu sarı ışık ondayken şuna bastığımızda müziği kapatmış oluyor. Klimada da yine aynı şekilde klimayı kapatmak istediğinizde bu alandayken, pervane yerindeyken buna bastığınızda klima açıp kapanır. Tamam. Yani hangi yöndeyseniz ışık ona yanacak, bastığınızda tamam. aynen. Aç kapa işini burası yapıyor. Tamam, güzel. Buradan devam nasıl? Düz devam. Tamam. Nasıl? Yağmuru hareketli mi izleyelim, ne diyelim bilemedim. Şansına tam bayağı yağış var. Evet, evet. Şu anda hangi modda? Şu an normalde. Normal. Aynen. Sağ taraftan devam Sağ. ederiz. Sinyal verince de kamera açıldı orada. Evet, prestij paketin güzel. Evet. Yol sakin, güzel.
sesi geliyor. hı. Üç kez ötüyor, ondan sonra Ha, benim hızıma etkisi falan olmuyor değil mi? Yani? Yok, hayır, Tamam, olmuyor. sadece uyarı veriyor. ayarlardan kapattığımızda da o da yine aynı şekilde her kontrol açıp kapattığımızda o da devrede oluyor. Hmm. Bu araç 160 beygir sanırım değil mi? 160 Mild hibrit olarak mı geçiyor? Yani küçük Evet, bir mild. elektrik motoru da var Bak, şurada sanki. ses alıyor, yakıtın azaltması için. Evet. Sessizlik ve yalıtım olarak güzel. Genelde en Hava çok ve tercih şey edilen itibariyle. araçlarımızdan biri. Evet, Bu arka diz mesafesi de güzel olmuş. benim şu an koltuğum bayağı geride mesela. Evet, geride. Ona rağmen gayet iyi. Burada da tuşlar konulmuş, sanki buradan yatıyor şey. Type-C girişler var. Şurada da koltuğu Aynen. yatırabiliyorsunuz İşte yandan. buradan da evet, Prestige paketim de var burada. Evet, çok güzel. Normalde Arkadaşlar, alttan burada devam ediyorum alttan ama devam koltuk ediyor. onlar- ısıtmaları da Tamam, hiç mevcut. önemli değil. Buradan Orada açabiliyoruz. bekleyince biraz riskli Olur. olabiliyordu o yüzden. Hiç gerek yok. Tamam. Hiç gerek yok. Orada beklerken çok fazla tır girişi Cam tavan güzel. olmuş oluyor. Nasıl kullanışı Uğur? Çok rahat. Yani şu Kolayca anda- alıştın galiba. Şu anda çok şükür bir sıkıntı görünmüyor halihazırda. Özelliklerinden ziyade şu anda eve gitsem yeterli yani. O Şimdi daha eve sonra gitsem yeterli. güzelce keşfedeceksin zaten. İnşallah. Buradan sola döneceğiz. Süspansiyon konforu da güzel gerçekten. 19 inç jantlara rağmen çok fazla vurmuyor. Evet. İyiydi değil mi? Evet. Geriye taktık. Güzel. Kamera netliği de güzel. Buna biraz zor alıştım. Zaman. Ya yine bu çok yardımcı oluyor ama aynaya alıştığımız için illa aynalara da bakıyoruz. Evet, evet. Tamam. Şimdi az önceki Neyi dedim alıp? mesela neyi alacağım? Tamam. Evet, Şuradan bunu önce çekin. çekeceğiz değil mi? Aynen. Çekin. Çekti. Tamam. Güzel. Şimdi P'ye basın. Ayağınızı frenle 360 basın. görünüm geldi ekrana. Tamam. Şu an Çok iyi. Şimdi kontrol yapabilirsiniz. Emeğinize sağlık. Çok Rica ederim. teşekkürler. Arkadaşlar, aracımız hazırlanıyor şu anda. Temizlikleri yapılıyor ve plakalar takılıyor. Bu süre boyunca şimdi bayideyiz. Bayide isterseniz burada mevcut olan araçlara bir bakalım. Sportage Prestige paket. Bu en üst donanım olarak geçiyor. Ancak lastik jant ebatları ve birçok detay, dışta çok bir farklılık yok. Şu arka led tasarımları çok hoş olmuş. Piyano bilek detaylar. Füzör detayı güzel yakışmış bence. Piyano bilek bolca kullanılmış araçta. Bakın şu şeritler arkaya kadar uzanıyor. Bu araçta farklı olarak silecek yukarı gizlenmiş. Bunu sürüşte de fark ettik. Gerçekten tasarım detayı olarak güzel olmuş. Bütün aydınlatmalar LED bu arada. Anahtarsız giriş ve çalıştırma tabii ki bu araçta mevcut. İçine geçtiğimizde güzel ve kaliteli bir iç mekan bizi karşılıyor. Yeni Kia'nın tasarımlarını oldukça beğeniyorum. Şu iki ekran bütünleşik şekilde çok güzel olmuş. İkisi de ayrı ayrı 12.3 inçlik ekranlar. Orta tarafa gelince yine piyano bilek detaylar var. Vites bu şekilde tasarlanmış. R, N, D ve P. Sürüş modları burada. İniş modu var. Auto hold, kameraları açması, park sensörü, koltuk ısıtmaları burada bir arada toplanmış. Start stop, kablosuz şarj, USB portları hem eski tip Type A ve Type C aynı anda mevcut. 12 volt çıkışı da. Şurada da yine bardaklığımız. Buna bastığımızda da koyma yeri çıkıyor. Burada daha küçük boyutta içeceklerinizi koyabilirsiniz. Bu detayı da beğendim. Güzel olmuş. Büyükçe bir kolçak altı göz mevcut. Torpido epey büyük. Plastik, herhangi bir kaplama yapılmamış ama oldukça geniş ve gördüğüm kadarıyla aydınlatması da var. Havalandırma ızgaraları aracın ön ve arka tasarımıyla bütünleşik şekilde yapılmış. Dörtlümüz şurada büyükçe şekilde.
Kararan ayna tabii ki mevcut. Panoramik cam tavanın tuşları burada. Fiziksel tuşlar kullanılmış. Bu tavan açılabiliyor. Aynı zamanda perdesi de elektrikli olarak kapanıp açılabiliyor. Yine aydınlatmalı güneşlikler mevcut. Bu elle açılıyor anladığım kadarıyla. Kapı açma kolları büyük şekilde tasarlanmış. Çok kolayca ulaşabiliyorsunuz. Koltuk hafızaları yine burada. Birinci ve ikinci hafıza burada. Bizim aldığımız araçta koltuk hafızası yok. Ancak elektrikli koltuk mevcut. Bakın şurada cam kumandalarımız burada. Klasik Kia tasarımı. Ayna ayarlarımız burada. Ayna kapama da burada. Direksiyona geldiğimizde yeni tip direksiyonu ben beğenmedim. Diğer araçlarda var. Bunda daha önceki tip direksiyon. Bence bu tasarım daha güzel olmuş. Ekran modunu buradan değiştiriyoruz. Telefon cevaplama tuşu, hızlı arama. Burada şerit takip sisteminin tuşları, adaptif hız sabitleyicinin ve şerit takibin tuşları buralarda kullanılmış. Yine vites kulakçıklarımız burada. Artırma ve azaltma şeklinde. Far kumandalarımız bu kolda. Tamamı burada. Sileceklerimiz de burada. Yine arka silecek az önce bahsettiğim gibi mevcut. Bakın şurada da bir hoparlör var. Bu araçta Harman Kardon ses sistemi mevcut. Bu Prestige paket olduğu için Harman Kardon ses sistemi bu araçta mevcut. Koltuk kafalıkları güzel tasarlanmış. İleri geri gidiyor bildiğim kadarıyla. Güzel olmuş. Koltuk derileri gerçekten güzel. Bakın şuradan da koltuğu ileri alabiliyoruz. Şoför tarafında. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Tesla'da da bunu ekrandan yapabiliyoruz. Şurada Type-C portu var. Arkadaki için faydalı olacaktır. Şimdi gelin bir de arkaya bakalım. Ön koltuk epeyce geride. Ona rağmen diz mesafesi gayet iyi şekilde mevcut. Şuraya askınızı asabilirsiniz. Kıyafetinizi asabilirsiniz. Bu güzel olmuş. Yine burada da bir askı mevcut. Cepler gayet kaliteli. Deri kaplı. Yan tarafa baktığımızda burada koltuk ısıtmasının tuşları. Bu aracın arka tarafında da koltuk ısıtması mevcut ve cam açma kumandaları. Burada havalandırmalarımız mevcut. Burada da bir göz var. Bu havalandırmalı derece ayrıca ayarlanmıyor. Sabit şekilde. Yine yan tarafta da bahsettiğim gözler, USB portu ve buradan şu koltuğu ileri ve geri alabiliyorsunuz. Sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Kol dayamamız tabii ki mevcut. Bardaklıklı. Gayet güzel. Arka bagaja geçiş sanırım bunda mevcut değil. Arka koltuğun yatıklığı gerçekten güzel. Uzun yolda çok rahat olacaktır. Dik sopa yatmış gibi oturmuyorsunuz. Gerçekten rahat bir oturma pozisyonu var. Bakın şöyle kol dayamaya da dayandığımızda gerçekten güzel duruyor. Cam tavanımız mevcut. Parçalı şekilde epey büyük. İçeriği gayet iyi ferahlatıyor. Dış tasarımı da böyle. İnci beyazı diye geçiyor bu renk. Payona Black detaylarla gerçekten güzel durmuş. Çok kaslı bir tasarımı var. Dıştaki led ve ızgaraları içte de fark edebilirsiniz. Bumerang şeklinde tasarlanmış ön ledleri gerçekten beğendim. Bakın şerit takip kamerası burada. Yan tasarım detaylarıyla güzel bir tasarım dili yakalanmış. Kia Sportage ülkemizde çok eskiden beri bilinen bir SUV modeli ve bunu her şekilde koruyor. Daha da geliştirmelerle yeni araçlarına farklı motor seçenekleri, mild hibrit desteği vesaire, DCT şanzıman gibi detaylarla sürekli de gelişime açık olduğunu ve bu SUV sektöründe iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar aracı teslim almaya geldik. Teslimat alanındayız. Aracımız böyle. Fırtına grisi renkte. Muhteşem duruyor. Bu arada araca seramik yapıldı. Önde, kaputta 3 parçada PPF var. Parlaklık olarak
Güzel duruyor. Arkadaşlar Dilara Hanım aracı tanıtıyor. Silecek su azaldığında yani bir çıkacaklarınızın, bir çıktığında sadece silecek suyu dolduracaksınız. Diğer türlü 15 bin ya da hangisini bir varsa bir bakımdan yanlış oluyorsunuz. Ayrıca 5 yıl 7 yıl garantisi var. Bakımlara geldiğinizde diğer tüm kontrolü tekrardan sağlamış oluyor. Kaput izolasyonu mevcut bu arada. Kaput amortisörü yok. LED'ler güzel duruyor. Burada lastik tamir kitimiz var çekidemimizle birlikte. Bunun içerisinde de yangın söndürücümüz ve ilk yardım setimiz var. Arka koltuklara yatırmak için şuradaki mandalları çektiğinizde sağda solda olarak ön tarafa yatırmış oluyorsunuz. Buradan çekiyor. Evet, bunu çektiğinizde yatmış oluyor arka koltuklar. Bunu da çıkartırken bunlar böyle yaylı. Yana doğru ittirdiğinizde, çektiğinizde, aynen şöyle yana doğru çektiğinizde çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde. Sırt ayarı var. Elektrikli bagaj araçta mevcut. Arka ledler de güzel durmuş. Malzeme kalitesi gerçekten güzel. Üst kısım biraz sert, alt kısım yumuşak. Parçalı deri var bu araçta. Şuralarda deri var. Orta kısımlar kumaş. Koltuk sırtlığı eğik ve rahat duruyor. Bu koltuk kısması olduğu için arka koltuklarımızdaki bölümleri arka tarafta. Yanlarda bir Type-C girişleri var koltukların normalinde. Evet. Havalandırmasını açılıyor. Kapanırken de yine aynı şekilde kapatmış olalım. Kilitlediğinizde ama açamıyor. Kilitleniyor. Ondan sonra. Diğer türlü aracın kilit yeri burada. Açma kapama. Çocuk kilidinin olduğu yer. Buraya geldiğinizde fare yüksekliğimiz. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Buna tek bastığınızda açılıyor. Kapatmak için basılı tutmanız gerekiyor kapanana kadar. Bu ESP tuşumuz şu an devrede. El frenimiz. Otomatik olarak indiriyor ve çekiyor. Onun haricinde elektrikli koltuklarımız, bel desteğimiz. İçerisini anlatayım gerçekleştirmek isterseniz. Buyurun. Ayağımızı frene basalım. Tamam. Ayağımızı otomatiğe almıştık zaten. Aynen. Şu an otomatikte. Tamam. Şuna bastığınızda sürüş bilginiz, yakıt alım sorununuz, toplam bilgileriniz ve başlangıç süreniz gözükmüş oluyor. Tamam. Bir tane daha böyle bastığınızda lastik basıncınızı göreceksiniz ama araç hareket ederken Tamam. lastik basıncı gözüküyor. Uyarı veriyor zaten. Tabii aynen. Ya 4 lastiği de ayrı ayrı görebiliyorsunuz Tamam. bu arada. Onun haricinde kendinden navigasyonu var. Haritaya bastığınızda. Yine aynı şekilde kabloyla USB yerinden yani taktığınızda entegre olmuş olacak Tamam. telefon yansımanız. Buradan koltuk ısıtmanız 3 kademeli olarak direksiyon ısıtmanız. Tamam. Buna bastığınızda da geri görüş kameranız gözüküyor. Motorun kendi start stop tuşu. Oto hold'unuz şu an mesela devrede. Yani ayağınızı hareket ettirirken bir kez frene bastığınızda bir daha ileri geri hareket etmemiş olacak. Yokuş aşağı iniş desteği. Sürüş modlarımızı da buradan Eco, normal, spor olarak değiştirebiliyorsunuz. Ön kadranlarınızdaki görüntüler de değişiyor. Tamam. Klima yerimiz yine aynı. Açıp kapatırken, işte kapatmak istiyorsanız bu alandayken buna bastığınızda kapanıyor. Buranın açılıp kapanması da şu şekilde ittirip kapatmış oluyorsunuz. Evet. Tamam. Kablosuz şarjımızın olduğu yerde bu alan. Kablosuz şarjı 4 kapı kapalı yani kapılar kapalınca oluyor. Burada da zaten turuncu bir ışık çıkacak. Bu Aktif kadar. olduğunda. Tamam. Aynen. Bunları böyle bu şekilde kapatabiliyorsunuz bardakların olduğu yeri. Açmak için yine buradan basabilirsiniz. Burada da borçlaması var. Şu şekilde. Sunroofumuzda şöyle sert bastığında hem perde açılıyor hem
komple sunroof açılmaya başlıyor. İstediğiniz yerde durdurabilirsiniz de dokunduğunuzda. Tamam. Şu an mesela yarıda bıraktım sunroof'u. Şu an tam açılıyor. Tamam. Buradan kapatabilirim. İşte sadece perde de açık kalabilir. Tamam. Şu an mesela hafif dokunduğum için perde kapanmadı. Bir sefer daha Bir defa dokunsaydım dokunsan perdeyi de istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. Tamam, güzel. Buradaki ışıklarımız otomatik. Şu an kapılar açık olduğu için açık. Kapandı. Böyle açıp kapatabiliyorsunuz şeydeyken. Tamam. Kapılar Tamam, kapanırken. güzel. Başka sizin Klima sormak istediğiniz bir dediniz. şey var mı? Şu Aynen. anda Buradan hemen çaktırma. şuralardaki yerlerden vites geçişlerini sağlayabilirsiniz. Test sürüşünde yaptığımız gibi. Tamam. O da güzel. Dörtlümüzün olduğu yer. Hı hı. Tamam, şu anda şekilde. bunlar benim için zamanla kendim zaten gerisini Yine bu hallederim. koltuğumuz da elektrikli zaten. Buranın ısıtması da yine buradan yapılmış oluyor. Hı hı, hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde Çok sağ kullanın. olun. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir Emeğinize şey- sağlık. Rica ederim. Bir şey sormak istediğinizde her zaman telefonum açık. Tamam. Destek sağlarız. Buradaki jelatini biz sökmedik bilerek. Müşterilerimiz kendisi daha iyi sökmek olmuş. istediğinde kendilerinin Evet. sökmesini bırakıyoruz. Tamam. Bu şekilde. Çok sağ olun. Hayırlı olsun Emeğinize tekrardan. sağlık. Rica Tamamdır. ederim. Aracın teslimatı devam ediyor. Aracı beğendim. Çok güzel anlattı Dilara Hanım da. Teşekkür ederiz kendisine. Bakın ledler müthiş duruyor. Hayırlı uğurlu olsun. Araçta Michelin Primacy 4 lastikler kullanılmış. Güzel, beğendiğim bir lastik. Evet, Uğur bayiden çıkartıyor yeni aracını. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullansın inşallah. Bu arada araç mild hibrit olduğu için marş motoru sesi hiç yok neredeyse. Çok güzel. Buyurun Ömer Bey. Kazasız belasız güzel günlerde Teşekkürler. kullan Çok sağ olun. Uğurcuğum. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Çok sağ olun. Allah herkese nasip etsin isteyenlere. İnşallah. Güzel görün inşallah. Gayet güzel duruyor. Işıkta, aydınlıkta daha güzel duracaktır renk. Ön 3 parça PPF yapıldı ve seramik kaplama yapıldı. Bu işlemler de burada gerçekleşti. İç mekan da harika duruyor. Şu ekranları çok beğendim. İkisi bütünleşik şekilde müthiş. Bütün koltuk ısıtmaları, direksiyon ısıtmaları hepsi burada. Vitesimiz, auto hold, kamera. Şuna basınca arka kamera açılıyor. Netliği epey iyi. Cam tavan müthiş ferahlık sunuyor. Kazasız belasız kullanırsın Çok inşallah. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Öyle güle Kadir'i kullan. takip etmeyi unutmayalım. Aracı aldık gidiyoruz. İlk benzinini alacak şimdi Uğur. Şansımıza çok yakın bir benzin istasyonu var. Shell. Ben de peşine yanaşayım bakalım. Bu açıdan duruşu çok iyi. İlk yakıtı aldık. 53.41 litre aldı. 2500 lira tuttu. Bizim Tesla da orada. Evet, klasik yeni araba başlığı da verildi. Kazasız belasız güzel günlerde kullanılsın. Bekleriz her zaman. Ömür Bey. İnşallah. Sağ olun. Sürüş videosu istiyoruz. Çok yardımcı olun. İnşallah. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle.